Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer sizlere yine bebeklerimiz için yakadan başlamalı kolay bir yelek anlatacağım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da gayet rahatlıkla bu yeleği benimle beraber çalışır. Yeleğim için kullandığım ipim 100 gramı 250 metrelik antipilik bir ip arkadaşlar. Lamia Baby Bomb. Benimle aynı marka çalışmak zorunda değilsiniz. Ben farklı markalarda çalışıyorum. 100 gramı 250 metre. Renk numarası kol 1212 lot 30. Bakın 3 tane 0. Elimde 1,5 ipim var. Yeleğime bir ipten fazla mı gider, bir ip mi gider şu anda kestiremiyorum. Daha önceki yeleğimden kalan şu yarım ipim. Daha önce bir yelek örmüştüm. 1,5 ip gitmişti. Sizin de elinizde 2 adet ip bulunsun. Her ihtimale karşı arkadaşlar. Kullandığım şişim ise 3 numaralı misinalı bir şiş kullanıyorum. Ben fazla zaman kaybı olmasın diye yeleğime ilmeklerimi attım. Şöyle iplerimi kenara alıyorum. Şu şekilde. 76 ilmeğimi attım. Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşa dişi oluşturdum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İlmek sayılarımı da hemen veriyorum. İlmeklerimi de ayarladım şöyle arkadaşlar. 76 ilmeğimi şu şekilde böldüm. 15 ilmek bir ön yaka, 1 ilmek reglan artırım ilmeğim, 3 6 9 10 ilmek bir kol, 1 ilmek reglan artırım ilmeğim, 22 ilmek yeleğin arka sırt bölümü, 1 ilmek reglan artırım ilmeğim, 10 ilmek kol, 1 ilmek reglan artırım ilmeğim, 15 ilmek diğer yaka. Şimdi örgümün arka sırasında bir sıra daha haroşa oluşturacağım. Nereye kadar? Şu mavi ayraca kadar. Şu son reglan ilmeğime kadar yaka düşürme çalışacağız arkadaşlar. Tüm yeleklerimde biliyorsunuz bebek yeleklerimizde yaka düşürme çalışıyorum. Çocuklarımız rahatsız olmasın giydiği zaman diye. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa ilmeklerimi ters örüyorum biliyorsunuz. Ters ilmeklerle örgümün arka yüzünden bir sıra haroşa oluşturacağım. Ben böyle renkli ayraçlarla ayırdım. Sizlerin elinde renkli ayraç yoksa farklı renkte iplerle ayırabilirsiniz ya da benim verdiğim ilmek sayısına dikkat edin arkadaşlar. Ayraç takmanıza gerek yok. Ben çekim yaptığım için tekrar sayım yapmak istemedim. O yüzden ayraçlarla işaretledim. Hepimiz artık örgü başlama tekniğini biliyoruz. Haroşayı biliyoruz. Onun için 4 sıra haroşa oluşturdum. Geldim. Sizlerin de fazla zamanını almayayım diye videoda. Haroşa ilmeklerimle ilerliyorum. Mavi ayraca kadar yani şuradaki son reglen ilmeğime kadar. Bu reglen ilmeğimi ördüm. Reglen artırımlara örgünün ön yüzünden başlıyorum. Ayracımı aldım. 2, 4, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğime ait. 2, 4, 6, 8 ilmek ise düz örgülerime ait yakadaki. Şimdi burada 1, 2 ilmek bakın ters ilmekle aldım örgünün arka yüzünden. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi şöyle bir bakın sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olmasın diye
Hemen yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı alıyorum kenara, bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Reglan artırım ilmeğim. Bu ayracımı da kenara aldım, bir doladım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Kol ilmeklerim 10 ilmek. On ilmek kol ilmeğimi ördüm. Ayracımı kenara aldım, bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim. Bu ayracımı kenara aldım, bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümü 22 ilmek düz ilmeklerimle devam ediyorum. Dilerseniz şöyle sayayım: 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ilmek yeleğin arka sırt bölümünü düz ördüm. Ayracımı kenara aldım, bir doladım, bir ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bu ayracımı kenara aldım, bir doladım, 10 ilmek kol ilmeğimi düz örüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, sizin elinizde ayraç yoksa ilmekleri sayın lütfen. Benim verdiğim sayılara dikkat edin. Ayracımı kenara aldım, kol ilmeklerimden sonra bir doladım, bir ilmek reglan ilmeğimi ördüm. Bu ayracımı kenara aldım, bir doladım. Burada 15 ilmek ön yaka ilmeğim, 2 4 6 7 ilmeği ön pat için, 3 6 8 ilmeği de yakadaki örgümüz için. 2 ilmek düz ördüm. Ayraçlarımı şöyle alayım, dikkatimiz dağılmasın, kenara. Ve örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Örgünün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın, ajur ilmeklerimde ters. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim, ajur ilmeğim, kol ilmekleri. Bu şekilde diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar, yani yaka düşürme ilmeklerime kadar devam ediyorum ters ilmeklerle. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerini ördüm, geldim. Ajur ilmeklerimi de öreyim şöyle. Evet, yaka düşürme ilmeğime geldim. 2 ilmek yaka düşürme ilmeğimi ördüm. Burada 3 6 9 12 13 ilmeğim kalmıştı. 15 ilmeğin 2 ilmeğini örmüştüm. 2 ilmek ördüm. Kaldı 3 6 9 11 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeğimi bir sıkılaştırdım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Bir ilmek reglan artırım ilmeğime kadar. Bakın, ajur ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir ilmek reglan artırım. Bir doladım. Kol ilmeklerimi örüyorum. Tekrar bir ilmek reglan artırım ilmeğime kadar kol ilmeklerimi örelim. Şu ipimin katını almışım. Onu hemen düzelteyim. Arada oluyor arkadaşlar. Düzelttim. Ve bir ilmek, bakın, reglan artırım ilmeğime geldim. Ajur ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümü. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Şimdi bu sırayı da kısa satır ilmeklerine kadar beraber örelim. Örgümüzün ön yüzünden. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Anlatacağım farklı bir teknik yok. Ve reglan ilmeğime geldim. Bakın, bir ilmeğim. Bir doladım. Bir ilmek reglan ilmeğimi ördüm, düz. Bir doladım. Kol ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Tekrar reglan artırım ilmeğime kadar, bir ilmeğime kadar. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmek kol ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Burada 3 ilmek yaka düşürme ilmeğim oldu. Ajur ilmeğimle beraber. Yaka düşürme ilmeklerimi ördüm. 13 ilmeğim vardı burada.
2 ilmek düz olarak aldım, kaldı 11 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım, ipimi sıkılaştırdım ve daha sonra ajur ilmeklerim de dahil olmak üzere örgünün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde yaka düşürme ilmeğime kadar, yani şu kısa satır ilmeğime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örerek, burada 11 ilmeğim vardı. 1 2 ilmeğimi aldım. Kaldı 9 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeği bakın, ipimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Burada şöyle bir ip uzantısı olmasın diye daha sonra reglen artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle devam ettim. Bakın, bir ilmek reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Kol ilmeklerimden sonra bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Devam ediyorum. Robamız çok kolay, bakın burası arkadaşlar. Bir doluyorsun, bir ilmek reglen artırım, bir doluyorum, bir ilmek reglen artırım, kol ilmekleri. Aynı bu kolda çalıştığımız gibi şu diğer kolda da çalışıyoruz. Kısa satır ilmeklerimize kadar, yani yaka düşürme tekniğine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim, geldim örgümün ön yüzünden kısa satır ilmeklerime kadar. Burada 3 6 9 11 ilmeğim vardı. 1 2 ilmeği aldım, 9 ilmek kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım, ilmeğimi sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Şu diğer kısa satır ilmeklerine kadar, oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden örgümü ilerlettim, geldim. Kısa satır ilmeklerime kadar 3 6 9 ilmeğim var. 2 ilmek aldım. Örgünün arka yüzünden son kısa satır ilmeğimi çalıştım. 7 ilmeğim ön pat ilmeklerime ait. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi bakın örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Düz ilmeklerle reglen artırım ilmeğime kadar devam ettim. Bir ilmek reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Kol ilmeklerimi ördüm. Aynı şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Reglen artırım farklı değil. Bu şekilde kısa satır ilmeklerine kadar gelelim. Diğer yakadaki yaka düşürme tekniğine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 9 ilmeğim var. 2 ilmeğimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğim kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Artık kısa satır tekniği çalışmıyoruz. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüyorum biliyorsunuz. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi sıklaştırdım ve ters ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğim ters, ajur ilmeklerim ters. Bu şekilde 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar ters ilmeklerle örüp geliyorum. 7 ilmek ön pat haroşa ilmeğim de ters ilmek ama burada ilik yeri çalışacağız. Bebeklerimizde ben ilik yerinin yönünü ayırmıyorum arkadaşlar. Sadece örgümün arka yüzünden gelirken ilik yeri çalışıyorum. Haroşalarımı ters ilmeklerle ördüğüm için. Örgümü ilerlettim ters ilmeklerimle.
7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. 1 2 3 ilmek ördüm ön pat ilmeğimden haroşa. Bir doladım, bakın artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Bu şekilde ilik yerimizi çalışmış oluyoruz. Son 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Artık kısa satır ilmeği çalışmıyoruz. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 2 4 6 7. Daha sonra düz ilmeklerle reglan artırım ilmeğime kadar devam ediyorum. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmek düz bir doladım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Doladığım ilmeklerim, artırdığım ilmeklerim. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunda yine 7 ilmek ön pat ilmeğim, ters ilmeklerle haroşa. Örgünün arka yüzünden de biliyorsunuz tüm ilmeklerimiz ters. 1 2 3 4 ajur çalıştım. 7 ajura tamamlayıp geliyorum. 7 ajur çalıştım, geldim. Robamızın burada bir ajur çalışması model olarak yapacağım arkadaşlar. Of. 7 ajur çalıştım, geldim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi örgümün ön yüzünde yine ajur olarak model çalışacağım. Sıra başından sıra sonuna kadar çok kolay bir ajur model. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Haroşa ilmeklerimin dibinden bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Yani burada bakın, bir artırıyorum, bir eksiltiyorum. Bir artırıyorum, bir eksiltiyorum. Bu şekilde ilmeğimizde hiçbir şekilde artma olmuyor. Bakın, bir doladım, 2 ilmekten bir ilmek aldım, eksilttim. Bir doladım, 2 ilmekten bir ilmek aldım, eksilttim. Bir doladım, 2 ilmekten bir ilmek aldım, eksilttim. Bir doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Bir doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Bir doladım. Burada reglan ilmeğimin tam dibine bu şekilde denk geldi. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Bir doladım, bir ilmek reglan ilmeğimi artırdım. Şimdi şurada da bir doladım. Burayı şöyle bir kamera arkasında ayarlayıp dönüyorum. Burada da sayılarımız denk gelecek kolda. Şimdi bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Yani bir artırıyorum, bir eksiltiyorum. Kol ilmeklerimizi de bir artırıp bir eksilterek örelim. Bir doluyorum, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bir doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Kol ilmeklerim burada da aynı denk geldi. Burada da aynı denk geldi. Bakın, burada da bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğimi ördüm. Şimdi yeleğimin arka sırt bölümünde bu şekilde devam ediyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bir doladım.
2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek. Burada kelime tekrarı etmeme gerek yok. Diğer reglan ilmeğime kadar bu şekilde devam edelim. Bu sırayı sıra başından sıra sonuna kadar beraber çalışalım. Reglan ilmeğime az kaldı. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Bir doladım. Yine 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Bir doladım. Reglan ilmeğimi çalıştım. Burada da ilmeklerimiz denk geldi arkadaşlar. Bu 1 ilmek reglan ilmeğim, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Kol ilmeklerimi de çalışıyorum bu şekilde. İkinci kol ilmeklerimi bir artırıp bir eksilterek reglan ilmeğime kadar çalışıyorum. Reglan ilmeğime geldim, yine bakın denk geldi. Bir doladım, bir ilmek reglan ilmeğimi aldım. Burada nasıl olmuştu hemen bakayım. Evet, yine burada da bir dolayıp 2 ilmeğin içerisinden almışız. Şimdi bir doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek, bir doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu şekilde diğer yakayı da çalışıyorum. Bakın ikinci yakayı. Son olarak bir doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Buradaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bakın aynı şekilde denk gelsin diye burada da bir ilmeğim düz. Şimdi 7 ilmek ön pat ilmeğimi de beraber örelim sizinle beraber haroşa olarak. Haroşa ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi, bakın ipimi öne aldım, örmeden aldım dönmüş olduğum ilmeğimi. Örgümün arka tarafından da 7 ilmek ön pat ilmeğimi örüyorum haroşa olarak. Daha sonra gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın bu bir ilmeğim ters, ajur ilmeğim ters, bir ilmeğim ters, ajur ilmeğim ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm. Geldim 7 ilmek haroşa ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ve daha sonra şu ajur ilmeğime kadar, bakın reglan artırım ilmeğime kadar, bir ilmeğime kadar pardon, düz örüyorum. Ajur ilmeklerim de düz, diğer normal ilmeklerim de düz. Reglan artırım ilmeğime geldim. Burada dikkat edelim de şaşırmayalım arkadaşlar. Bakın şu aralar ajur olduğu için reglan artırım ilmeğimizi karıştırabiliriz. Bunu karıştırmayalım. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmek düz reglan artırım ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Söylediğim gibi diğer şu reglan ilmeklerini de karıştırmayalım.
Örgümü ilerletip geliyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Burada bir ajur modeli çalışmış olduk arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimi tamamen ters ilmekler çalışıyorum. Bakın ipimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimde ters ilmeklerle haroşa çalışıyorum biliyorsunuz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim örgümün arka yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Burada bir sefer daha şu ajur çalışacağım arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa çalışıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinden bir ilmek düz ilmek örmüştüm. Buradaki ajur sıramda bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Yani doladığım ilmeklerim artırdığım ilmeğim, 2 ilmeğin içerisinden de bir ilmek aldım, eksilttim. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 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 Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Geldik yine reglan artırım ilmeğimi. Bir doladım. Bir ilmek sabit reglan artırım ilmeğim. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Denk gelmiyor. Evet, şöyle yapıyoruz. Bir doluyoruz. Orayı söktüm. Bir doladım. Ayarlamam gerekiyor orayı arkadaşlar. Denk gelmesi için. Evet. Şurayı da söküyorum. Bakın dikkat edelim buna. Bu hatamı da sizinle paylaşıyorum. Çünkü daha önce robayı örüp çalışmadım. Sizinle beraber örüyorum. Şimdi sıra başında bir ilmek düz ördüm. Haroşa ilmeğin dibinden bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bir doladım. 2 ilmekten bir ilmek. Bir doladım. 2 ilmekten bir ilmek. Bir doladım. 2 ilmekten bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmekten bir ilmek. Bir doladım. 2 ilmekten bir ilmek. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sefer tekrarladık bu şekilde. Şimdi şuradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2. Şu ajurun denk gelmesi için bir doladım. Bir ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Burada da 1, 2, 3 ilmek reglen artırım ilmeğimin dibinden düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Denk gelmesi için arkadaşlar ilmeklerimin bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bunu tek tek size anlatmam gerekiyor. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Buradaki ajur ilmeklerimin kaymaması için burada 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmekten 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 bir ilmek aldım. Şimdi burada bir kez daha bir doladım. 2 ilmekten bir ilmek aldım ve burada
1 2 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bu eksilttiğim ilmeğimle beraber 3 ilmek bir doladım. Reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Burada yine denk gelmesi için 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bu doladığım ilmekten başka. 1 2 3 şu ajurlarımın sekmemesi gerekiyor. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ya arkadaşlar. Tekrar bir doladım, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu sırayı da sıra sonuna kadar bu şekilde çalışalım. Ajur ilmeklerimizi kaydırmadan çalışalım. Diğer reglan ilmeğime kadar bir artırıyorum, bir eksiltiyorum. Elime dikkat edelim lütfen. Reglan ilmeğimin dibine geldim. Şuradaki son ajura bakın. Burada da 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek almıştım ya, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım, eksilttim ve 2 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 eksilttim ilmeğimle beraber 3 ilmek düz ilmeğim. Hemen şuraya bakıyorum. Burada da reglen artırım ilmeğimden sonra 3 ilmek düz ilmeğim denk geldi. Şimdi bir doladım, bir ilmek reglen artırım ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir artırıyorum, bir eksiltiyorum. Bu kol ilmeğimi de reglen artırım ilmeğime kadar örüyorum. Ajur çalışmamız aslında çok kolay ama ilmek kaymasın diye burada sizinle beraber sıra başından sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi reglen artırım ilmeğime geldim ya, son bir sefer bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmeğimi aldım ve burada 2 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 1 2 bir doladım, bir ilmek reglen artırım ilmeğim. Bir ilmek reglen ilmeğimden sonra bir doladım. 1 2 ilmek düz ördüm. Şimdi şu şekilde ayarlayacağım. Şu bir ilmeğim düz olacak. Burada bir artırım olacak. 2 2 2 2 2 2 2. Şimdi bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Evet, ajur ilmeklerimiz denk gitti. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmekten bir ilmek, bir doladım. 2 ilmekten bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmekten bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmekten bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Şimdi burada kaç sefer aynı çalıştık, hemen sayalım. Ön yakada ilmek farklılığı olmasın. 1 2 3 4 5 6 7 sefer bir dolayıp bir eksiltmişim. Burada da 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünde gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. 7 ilmek ön pat haroşa ilmeğimle beraber sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Örgümün arka yüzünden örgümün ön yüzünü döndürüyorum.
Örgümün ön yüzünden bir sıra daha beraber çalışalım düz ilmekleri. Şu ön yakadaki ilmekleri bir sayacağım, bakın arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek olmuş bir ön yaka. Şu bir ilmek denk gelsin diye böyle yapmıştım. Şimdi buradan da sayalım. İlmek farkımız olmasın. 2, 4, 6, 7 ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bir ilmek fazla. Burada niye bir ilmek fazla? Şu 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde şu görüntü denk olsun diye burada 2 ilmek, hatta 3 ilmek, bak. Bir doladım, bir ilmek eksilttim ya. Burada dolamazsam evet 2 ilmek olması gerekirdi. Görüntü aynı olsun diye burada doladığım için burada bir ilmek fazla. Şimdi örgümün ön yüzünden bu sırada da yine beraber çalışalım. Şuradaki bir ilmeği tekrar eksiltelim. Denk olsun ilmeklerimiz. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra gördüğüm tüm ilmeklerim düz. Yeleğimin bu yakasında. Kol ilmeklerine kadar düz ilmeklerimi ördüm. Geldim. Bir doladım, bir ilmek. Reglan artırım ilmeğim, bir doladım ve kol ilmeğim. Bakın bu reglan artırım ilmeğimden sonra. Şimdi şu son reglan artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle örgümü ilerletip geleyim. O diğer yakada bir ilmek eksiltelim. İlmeklerimiz denk gelsin. Yani bu ayrıntıları anlatmamız gerekir ki bizimle beraber öğren sevgili arkadaşlarımız da şaşırmasın, karıştırmasın diye. Örgümü ilerlettim. Bu yakadaki şuradaki son reglan ilmeğime geldim, ikinci kolda. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Reglan ilmeğimi bir doladım. Burada bir ilmek fazlaydı biliyorsunuz. Bunu eksiltmemiz gerekiyor. Şöyle iki ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Burada eksilttim. Bu ilmeği burada kaybettim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek. Bak, ilmeğimizi denkleştirdik şimdi. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Dediğim gibi ajur modelimiz aslında robada kolay bir model ama ilmeklerde böyle fazlalık ya da eksiklik olabiliyor. Bunları da ayarlamamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu ajurla örgünün ön yüzünden ördüm ya, 11 olmuş. Şimdi arkadaşlar toplamda 17 ajur çalışıp geliyor. Artırımlarda şöyle örgünün ön yüzünden 11 haroşa dişi oluşacak. Arka yüzünden gelirken de bir ilmek yeri açacağım. Robada 17 artırım çalıştım, geldim. İlmek sayılarımı da ayarladım arkadaşlar. Bakın. Bir ön yaka 32 ilmek, kol 45 ilmek, arka 55 ilmek, diğer kol 45 ilmek ve diğer yaka 32 ilmek. Ayraçlarla böyle ayırdım arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi. Bir ilmek reglan ilmeğimi kola verdim. Kola azı çok dar olsun istemedim. Burada da yine bir ilmek reglan ilmeğimi gördüğünüz gibi sabit ilmeği kola verdim. Örgünün ön yüzünden 11 haroşa sırası oluştu. Şöyle 11 diş. Arka yüzünden gelirken bu şekilde ilik yerimi açtım.
Şimdi haroşa çalışmamıza geçelim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi baştaki ilmeğimle beraber haroşa oldu. Şimdi örgümün ön yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Haroşa öreceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örgümü bu şekilde ilerletip geliyorum. Ayraçları da böyle ilmek sayılarıma taktım, işaretledim ki haroşa örgüm bittiği zaman kol ve beden ayrımını yaparken tekrar ilmek saymaya gerek duymayayım diye. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de ters olarak haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de 7'şer ilmek ön pat haroşa ilmeklerim dahil olmak üzere tüm ilmeklerimi ters örüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve ters ilmeklerimle haroşa oluşturmaya başladım örgümün arka yüzünden de. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde örgümün ön yüzünden 3 diş haroşa oluşturup geliyorum. Daha sonra kol ve beden ayrımını çalışacağız. Yani kol ilmeklerini kapatacağız. Beden çalışmasına geçeceğiz. Örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşa sırasını oluşturdum. Geldim. Şimdi 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Mor ayıraca kadar, daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Yalnız bu arada toplam ilmek sayısını hemen sizlere vereyim arkadaşlar. 32 ilmek bir ön yaka, 45 ilmek kol, 55 ilmek arka, 45 ilmek kol, 32 ilmek ön yakaydı değil mi? Toplamda elimde 209 ilmeğim oluştu. Şimdi kol ve beden ayrımını çalışalım beraber. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 2 4 5 6 7. Mor ayıraca kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Mor ayıraca geldim. Ayracımı aldım. Ayraçlarda işaretledim ki kol ilmeklerini kapatırken tekrar ilmek sayma gereği duymayayım diye. İpimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu ilmeğin bakın diğer şişime taktım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek, yalnız ters ilmeklerle kapatıyorum. Kol ilmeklerini bakın. Hep 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak bildiğimiz klasik ilmek kapatma tekniğiyle kapatıyorum. Ters ilmeklerle kapatarak bir sıra daha haroşa sırası elde etmiş oluyor. Bakın bu şekilde. Kol ilmeklerimi kapatıyorum. Mavi ayraca kadar geliyorum.
Kol ilmeklerimi kapattım. Mavi ayraca geldim. Ayracımı alıyorum kenara. Bir ilmeğim kol ilmeğime ait. Buradaki bir ilmeğim de yeleğimin arka sırt bölümüne ait. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Kol ilmeklerini tamamen kapattım. Şimdi bu şekilde örüp gidebilirim ama ben öyle yapmıyorum. Örgümü döndürüyorum. İki ilmek artıracağım kol altından. Bir, iki. İki ilmek yeterli. Yeleğimiz küçük bir yelek olacak. Bakın bu ilmek kapattığımız yerde başlangıcında şöyle bir ip uzaması var. Bunu şuradan bir ilmek aldım. Oradaki ip uzamasını da aldım. Bu şişime taktım. Bir ilmek de yeleğin ön yakasından aldım. Üçünü birden topladım. Oradaki ip uzantısını önledim. Çirkin görüntüyü. Hem de ileride yeleğimizi kullandıkça deforme olmaz. Onu toplarsak. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bu iki ilmeğimi ters örüyorum. Kol altı böyle dolgun dursun diye. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Şurada hemen şöyle bir ayrıntı, gene bakın arkadaşlar, şu şekilde devam edersem şöyle küçük bir açıklık oluşuyor. Onu da ben hemen şöyle kapatıyorum. Şu şekilde. Alttan bir ilmek aldım. İkisini bir aldım. Onu da kapattım. Şimdi örgümün arka sırt bölümünden düz ilmeklerle devam ediyorum. Diğer kol ilmeklerine kadar. Daha sonra kol ilmeklerimi kapatacağım. Ters ilmeklerle bir sıra daha haroşa elde etmiş oluyoruz bu şekilde. İlmekleri kapatıyorum. Dönüyorum, 2 ilmek artırıyorum. Dönüyorum, o 2 ilmeği de örüyorum. Daha sonra yeleğimin şu ön yakasını düz ilmeklerle devam ediyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Bu kolda nasıl çalıştıysak ikinci kolda da aynı şekilde çalıştım. Şimdi elimde kaç ilmeğim oldu? 209 ilmeğimiz vardı toplamda, biliyorsunuz. Kol ilmekleri ile beraber kol ilmekleri 45'er ilmek çıkardım. 45, 90 ilmek. 209'dan 90'ı çıkarttım. 119 ilmeğim kaldı elimde. Sonra 2 ilmek bir kol altında, 2 ilmek de bir kol altında ekledim. 119 artı 4 toplamda 123 ilmeğim oldu. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi sıra başından sıra sonuna kadar ters örüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber örgünün arka yüzünden tüm ilmekleri ters örüp sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber örgümün ön yüzünü döndürdüm. Kol ve beden ayrımını yaparken burada düz sıra gittim. Sonra arkadan da ters ilmeklerle geldim. 2 sıra düz ilmek çalışmış oldum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm.
Daha sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Sonra 4 ilmek düz. 1 2 3 4 bir doladım. Bakın doladığım ilmekler artırdığım ilmeğim. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım ve 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım, artırdım. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir doluyoruz. Artırıyoruz. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek alıyorum, eksiltiyorum. 4 ilmek düz. 1 2 3 4. Sonra bir doluyorum. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek alıyorum. 4 ilmek düz. Bir doluyorum. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek alıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda yine son modeli beraber çalışalım. Sıra sonuna geldik. Sıra sonundaki son modeli beraber çalışalım dedim. Bakın burada bir doladım, bir eksilttim. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek alarak 1 2 3 4 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım ve 1 2 ilmek ördüm. Şöyle bakıyorum. Sıra başında 1 2 3 ilmek denk geliyordu. Bir ajur oluyordu. Sıra sonunda da bakın ajurdan sonra şu eksilttiğim ilmeğimle beraber 1 2 3 ilmek oldu. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İlmek sayımda denk geldi arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğim ters ilmeklerle haroşa. Daha sonra yeleğimizin bakın model bölümünde gördüğüm tüm ilmeklerim ters. Örgünün arka yüzünden tamamen ters ilmeklerle örüyoruz. Ön yüzünden düz ilmeklerle. Modelimiz gayet kolay bir model olacak, yelek modelimiz. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters ördüm, geldim ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Modelde 2 sırayı tamamladık. Altta da şöyle örgünün ön yüzünden bir sıra düz, arka yüzünden bir sıra ters olarak modeli hazırlık sırasını ördük. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin şöyle yönünü değiştirdim. Bakın şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. Ajur ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bu 2 ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Bir eksilttim, bir artırdım, bir düz ördüm, bir artırdım, bir eksilttim. Bir ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. Bir düz ilmek aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir doladım. Bir ilmek düz ördüm, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım, bir doladım, bir düz ilmek aldım. Daha sonra bir doladım. Şu 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bu şekilde sıra sonundaki şu bir model kalana kadar örgümü ilerletip geliyorum.
Örgümü ilerlettim, geldim sıra sonundaki son modele bakın. Bu modeli çalıştım. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Bu 2 ilmeğin yönünü değişiyorum. 2 ilmeğin içerisinden bakın şişimi arkadan takarak bir ilmek aldım, bir doladım. Bir ilmek düz ördüm, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve buradaki bir ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıra başından sıra sonuna kadar örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ben bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Burada ajur çalışmalarımız bir modelde bitti. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra yeleğimizin şu model kısmındaki tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar, sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Şimdi ben örgünün ön yüzünden düz ilmeklerimi öreyim. Sonra örgünün arka yüzünden de ters ilmeklerimi öreyim. Daha sonra örgünün ön yüzünden ikinci model çalışmamıza geçelim yeleğimizin alt beden bölümünde. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters ördüm, geldim. Bir modeli tamamladım bakın arkadaşlar. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İkinci modeli çalışacağız. İkinci modelimizi kaydırmalı çalışacağız. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi baştaki ilmeğimle beraber haroşa ördüm. Şimdi 6 ilmek düz örüyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek düz ördüm, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Yani bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bu ilmeğimden sonra yine 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonundaki son modeli yine beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modele geldim. Bakın burada 4 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve sıra sonunda 1 2 3 4 5 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir de şu eksilttiğim ilmeğim aldı. Evet, şöyle bakalım. Sıra başında da 2 4 6 ilmekten sonra ajur var. Sıra sonunda da ajurdan sonra alt ilmeğim oluştu. Şimdi 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters ördüm, geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi şu ilk modelin ikinci sırasında ne çalıştıysak ön yüzünden aslında 2 sıra oldu. Üçüncü sıra diyelim. Üçüncü sırasında ne çalıştıysak ikinci modelde de onu çalışıyoruz. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm.
Daha sonra bakın düz ilmeğimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi 2 ilmeğin arkasından taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bakın. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 2 4 ilmek ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir ilmek aldım düz olarak, bir doladım. Bir düz ilmek, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım, bir doladım. Bir ilmek düz, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışalım arkadaşlar. Daha sonra örgünün arka yüzünden de tüm ilmekleri ters örüp gelelim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters ördüm, geldim. Şu modeli ne yapmıştık? Birkaç model çalıştık. Sıra sonuna kadar dedim ilerleteyim. Daha sonra örgünün arka yüzünden de ters ilmeklerle örüp geleyim demiştim. Çünkü farklı bir işlem yok, anlatabileceğim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra örgümün şu model kısmını, yeleğimin yani model kısmında tamamen düz ilmeklerle örüyorum. Ve sıra sonunda haroşa ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Ters ilmeklerle 7 ilmek. Daha sonra örgümün arka tarafından sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Ve daha sonra 3. modeli koyacağız örgümüzün ön yüzünde. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle ördüm. Arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm. Geldim örgümün ön yüzünü döndürdüm. Kaydırmalı bir model çalışıyoruz biliyorsunuz, ajurlu. Şimdi şu ilk modeli çalışacağım. 3. modelde hemen birkaç model anlatayım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Bu arada ilik yerimi de açtım. Her 11 sırada bir ilik yeri açıyorduk biliyorsunuz. Örgünün ön yüzünden her 11 haroşa sırasında ben bir sıra fazla örmüşüm. Şurada 12 sıra olmuş. Ama burada 11 sırada açtım. Daha sonra tekrar her 11 sırada bir haroşa oluşacak. Arka yüzünden gelirken ilik yeri açacağım. Şimdi 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3 ilmek düz. İlk modeldeki gibi çalışıyoruz bakın. 3 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım, eksilttim. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Şimdi bu şekilde ben sıra sonuna kadar öreyim. Daha sonra örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geleyim. Örgümün arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm, geldim. Şimdi yeleğimizi bir katlayalım. Yeleğimiz şöyle minnak küçük bir yelek olacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Etek ucuna kadar. Etek ucunda haroşa kısmını yine beraber çalışalım. Etek ucuna kadar örüp geliyorum. Orada kaç model çalıştım, kaç ilik yeri açtım sizlere anlatırım. Yeterli bir ölçüye kadar ördüm, geldim. Yeleğimi 5 adet ilik yeri açtım. 10 model çalıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ve 10. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Etek ucundaki haroşa kısmına geçiyoruz. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa ve daha sonra gördüğüm tüm ilmekleri haroşa örüyorum. Haroşamı ters ilmeklerle oluşturuyorum biliyorsunuz. Son model bittikten sonra örgünün ön yüzünden bir sıra düz, arka yüzünden de bir sıra ters ördüm, geldim. Bunu da belirteyim. Bu şekilde örgünün ön yüzünden 3 sıra haroşa oluşturup geliyorum. 4. sıra haroşada ilmeklerimizi kapatalım. Örgümün ön yüzünden 3 diş haroşayı oluşturdum, geldim. İpimi öne aldım. Ters ilmeklerle örgümü kapatıyorum. Bakın 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bildiğimiz klasik örgü kapama tekniğiyle kapatıyoruz. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım ve arkada bir ilmek, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Koldaki gibi kapatıyorum ters ilmeklerle. Kol ilmeğinde anlatmıştım detaylı bir şekilde, biliyorsunuz, kolu kapatırken. Burada yine bir sıra haroşa elde etmiş oluyor. Şimdi ben örgümü kapatıyorum. Düğmelerimi dikip geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim, geldim. Böyle ipimin rengine uygun elimde düğme vardı, onları diktim. Şimdi dilerseniz arkadaşlar yeleğimizin beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. ...26 santim beden genişliği. Boy ölçüsünde şöyle omuzdan almıyorum ben. Yakadan alıyorum. ...31 santimde yeleğimizin enseden etek ucu boy ölçüsü. Yeleğimiz 0-1 yaş için uygun arkadaşlar. Bebeğimiz bu yeleği 3 aydan 1 yaşa kadar giyer. Tamamen model çalıştım. Şöyle görüldüğü gibi ajur modellerle bir yelek oluşturduk. Bir tane ipim bitti yeleğime. İkinci ipten, video başında söylemiştim ya, bir yarım ipim var bir de tüm diye. İkinci ipten ne kadar ördüm? Şu 2 haroşa sırasını, bir haroşa sırası bir de kestiğim sırayı, yani toplamda 4 sıra, hani ön yüzden 2 haroşa sırası, toplamda 4 sıra ikinci ipten ördüm. Şimdi bir dahaki videolarda, bir dahaki anlatımlarda, bir dahaki projelerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.